edebilirsiniz. 6 milim gözlerimiz var. Elyaf cımbızımız, 2 milim tığımız ve makasımız ve iğne kullanarak dikişlerimizi de yapacağız. Malzemelerimiz hazırsa o halde hadi gelin örmeye başlayalım. Şimdi kafa detayıyla başlayacağız. Öncelikle turuncu ipimle başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka için parmağıma ipi doluyorum. Çaprazı görüyorum. Tığımın kancasını bu halkadan geçirip bir ilmek alıyorum ve kilitliyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine sık iğneler yapıyorum. 1 2 halkanın içinden kancayı geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte kapatıyorum. 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ile başlayacağım arkadaşlar. Detaylı sihirli halka yapımı videom var. Onu da eklerim. Bilmeyen arkadaşlarımız daha detaylı izleyebilirler. Şimdi ipimi şöyle çekip sıkıştırıyorum halkamı. Yapmış olduğumuz 8 sık iğnenin üzerine şimdi popcornlarımızı, pıtırcıklarımızı yapacağız arkadaşlar. 8 sık iğneyi kullanarak 4 tane yapacağım. Öncelikle ilk sık iğneyi şu şekilde tığımın kancasının içine batırıyorum ve ilmek alarak ilmek kaydırma yapacağım. Şöyle bir kapatıyorum. Bu ipimi aradan yürüteceğim. İsterseniz şöyle bir zincirle sabitleyebilirsiniz. Şimdi ipimi uzatıyorum. Başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 şöyle kaymasını tutayım. 3 İsterseniz 3 tane de doldurup bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz 5 tane de dolum yapabilirsiniz. 4 tane yapacağım. Kilitliyorum ve bir yanındakine bir sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle parmağınızın ucuyla onu düzeltin pıtırcığınızı. İpimi uzatıyorum. Hemen yanındakine 1 2 3 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir çekiyorum, kapatıyorum. Bir sonraki sık iğneye bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bakın. Şöyle yaparken de parmağınızın ucuyla düzeltmeyi unutmayın popcornları. Tığımı uzatıyorum, tığımdaki ilmeği. Bir sonrakine 1 2 3 4 defa dolduruyorum. Hemen yanındakine sık iğne ile birleştiriyorum. Tığımdaki ilmeği uzatıyorum. Bir sonrakine 1 2 şu ipimi biraz çekeyim. 3 4 tane dolduruyorum. Bakın şu parmağınızla da şöyle verebilirsiniz şekli. Hepsini çektim, kapattım. Bir sonrakine bir sık iğne ile birleştireceğim. Burada şeklini veriyorum. Bakın 4 tane yapmış olduk. Şöyle halkamı tekrar sıkıştırayım. Evet. Şimdi popcorn sıramızı, pıtırcık sıramızı tamamladık. Şimdi her bir ilmeğe çift batacağız ve arttırmaya gideceğiz. Şimdi nerelere batacağız ona bir bakalım. Şimdi şu ilk tepeden, pıtırcığın tepesinden ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Son sık iğnemi yapmıştım. Buraya şöyle bir tane zincir çekelim. Sık iğne yapalım. 1 2 tane. Şimdi arttırmalarla devam edeceğiz. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu bizim uzattığımız ilmeğimiz. Pıtırcığın tepesine batıyorum. 1 2 yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 yapıyorum. Bu bizim uzattığımız ilmeğimiz. Buraya batmıyoruz. Pıtırcığın tepesine batıyoruz. 1 2 sık iğne yapıyorum. Hemen yanında bir boşluk göreceksiniz. Oraya sık iğne yapıyoruz. Burayı kullanmıyorum. Hemen tepeye geçiyorum. 1 şu biraz uzun oldu. 1 2 sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa şöyle alalım. 1 2 sık iğne yapıyorum. Bakın kaç tane sık iğnemiz oldu sayalım. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğnemiz oldu. Uzattığımız ilmeklere batmıyoruz. Tepeleri ve yanındaki sık iğneyi kullanıyoruz. Hemen buraya bir ilmek kaydırmayla bağlanalım. Bir zincir çekelim. Şuraya da ilmek belirleyicimi takacağım. Evet. Şimdi sık iğnelerin üzerine pıtırcıklarımızı yaparak devam edeceğiz. Bir alt sırada, ilk sırada kaç tane yapmıştık? 4 tane yapmıştık. Şimdi uzatıyorum. Aynı ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne ile bağlayacağım. Birleştireceğim. Tığımdaki ilmeği uzatıyorum. Yanındakine 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sonrakine şöyle sıkıştırmadan önce de düzeltebilirsiniz. Sık iğne ile. Sonra bir ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Tamam, hepsini kapatıyorum. Bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi hızlıca yapıyorum ben. Evet, tamamını kapatıyorum ve bir sık iğne ile yan ilmeği birleştiriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pıtırcığımız oldu. Başlangıç noktamıza geldik. Son sık iğnemizi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Yine genişletmeye devam ediyoruz. Sık iğnelerle örerek devam edeceğiz. Bir öreceğim, bir artıracağım arkadaşlar. Tepedeki sık iğneye ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı yerden başlıyorum. Bir örüyorum. Yanındaki boşlukta 1, 2 örerek arttırıyorum. Bir taneyi yaptım şimdi. Tepeden bir tane örüyorum. Yanındaki boşlukta bir tane arttırıyorum. İkinciyi de yaptık. 8 kez tekrar edeceğiz bu işlemi. Tepeden bir tane ördüm. Yanındaki boşlukta 1, 2 sık iğne yaparak arttırdım. Tepedeki boşluğa bir ördüm. Yanındakinde 1, 2 ördüm, arttırdım. Şimdi bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Buraya almıyorum. Bakın, bu bizim uzattığımız ilmeğimiz. Tepede görmüş olduğunuz boşluktan öreceksiniz. Ona mutlaka dikkat edin. Sayılarınız karışmasın. Tepeye bir tane batıyorum. Yanındaki boşluğa 1, 2 tane batıyorum. Tepeye bir tane batıyorum. Yanındaki boşluğumuza 1, 2 batıyorum ve başlangıç noktama gelmiş oldum. Bakın, toparlamış oldu sık iğnelerle. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane sık iğnemiz olacak. Her sıra sonunda muhakkak sayın arkadaşlar. Hatanız olursa daha çabuk tespit edersiniz. Daha sonraki sıralarda çünkü toparlaması zor olur. Şimdi renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Son örmüş olduğum sık iğnedeki ilmeklerimi şöyle toparlamıyorum. Tığımda bekletiyorum. Bir tane arttırmıştık, onu açtım. Tığımda bekletiyorum. Şimdi ten rengi ipimizle devam edeceğiz. Şöyle ipimi alıyorum. Renk değiştirme ile ilgili de detaylı bir anlatımım var arkadaşlar kanalımda. Onu da ekleyeyim. İzlemek isteyen arkadaşlar için, yeni başlayan arkadaşlar için kolaylık olacaktır. Şimdi de göstereceğim zaten. Tığımda beklediğim ilmeklerin içerisinden geçirdim. Şimdi 2 ilmeği alarak değil arkadaşlar, sadece arka ilmekten alarak öreceğiz. Şu turuncu ipimizi de şöyle ön tarafta bırakalım. Şimdi arka ilmekten alarak devam edeceğim. Şu ipi de arada yürüteceğim. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şöyle bu artık renk değişimi yapmayacağım için spiral olarak döne döne örebilirim. Bir sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ama arka ilmekten alarak yapıyorum. 2, şu ipi de arada yürütüyorum ben. 3, 4, bakın
arka ilmekten alıyoruz. Her birine bir sık iğne yapıyoruz. 4 tane yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 12 22 23 ve 24. Turuncu ipimi ön tarafta bıraktım arkadaşlar. Kesmiyorum. Çünkü burada görmüş olduğunuz arka ilmekleri kullandık. Ön ilmekler kaldı. Ön ilmeklerden bu ipimle devam edeceğim. O yüzden kesmiyorum. İsterseniz kesip daha sonra buraya ipinizi bağlayıp da devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi yapacağımız işlem 6. sırada biz 24 sık iğneyi ördük. 7. sıradayız. 7, 8 ve 9. Toplamda 3 sıra olmak üzere 24 sık iğne öreceğim. Şuradaki ilk sık iğneyi unutmayalım. Her birine bir ilmek, bir sık iğne yaparak toplamda 3 sıra örüp hemen geliyorum. Şimdi tamamlamış olduk 4 sıramızı. Ten rengi iple devam edeceğim. Öncelikle şu turuncu ipimizle o yapacağımız sırayı yapalım istiyorum. Şimdi kesmemiştim. İpimi buradan şöyle alıyorum. Bir sonrakinden bakın. İlmek çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonrakine ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bakalım şu. İlmek kaydırmayla zincirimi çektim. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Çok güzel bir süsleme olmuş olacak. Hemen size de göstereceğim şimdi. Bakın. Bu şekilde bir detay çalışmış olacağız. Gördünüz mü? Şöyle bırakmaktansa şu şekilde bir detay çalışılmış olacak. Bir zincirimi çektim. Bir yandaki ilmeğe ilmek kaydırıyorum. Bakın hemen tığımın içerisinden ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Alıyorum ve geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden yandaki ilmekten alarak geçiriyorum ipimi. Hemen tığımın kancasıyla şöyle ipimi alıyorum. Tığımın içindekinden geçiriyorum. Bunu başa kadar yapalım. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi artık kesebilirim. Turuncu ipimizi bırakıyorum. Şöyle geçiriyorum. Bir sonrakine şöyle kaydırarak bağlayıp düğümleyip saklayabilirsiniz ipinizi. Şöyle alttan çekeceğim ben ve içeriye alacağım. Evet. Bakın şöyle tamamlamış olduk tepe kısmını. Şimdi ten rengi ipimizle devam edelim. İpleri içeriye bırakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu bizim son sık iğnemiz. Şuradan bu turuncu ipi alacağım. İlmek belirleyici olarak turuncuyu kullanacağım bu dakika itibariyle. Bakın şuradan şu ilk sık iğnem olmuş oldu bu tarafta kalan. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanak kısımlarından oluşturacağız arkadaşlar. Arttırma yapacağız. Bir arttırıyorum, bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Aynı ilmeği 2 defa battım. Bir ördüm. Bu bir. Bunu 3 defa yapacağım. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bu 2. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bu da 3. Şimdi araya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bir arttırıyorum, bir örüyorum bu kez. Bir arttırıyorum, bir örüyorum, bir arttırıyorum, bir örüyorum, 2, bir arttırıyorum, bir örüyorum, 3. 3 kez de diğer tarafa yapmış olduk. Şimdi geriye 3 tane sık iğnemiz kalacak. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz kaldı. Onları da tek olarak ördük. Toplamda 30 sık iğneye ulaşmamız gerekiyor. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30. 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir üst sıradayız. 11. sırada 8 tane sık iğne yapıyorum. Artırma eksiltme değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi yine bir alt sıranın üzerindeyiz. Bu kez artırmanın üzerine bir artırma yapıyorum. Araya 2 sık iğne denk gelmiş olacak. 2 sık iğne yapıyorum. Biraz önce bir sık iğne yapmıştık. Arttırmanın üzerindeyim. Bir arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Üçüncü yapıyoruz. Bir arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Arada yine 2 sık iğnemiz var. 1, 2. Bir arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. İşlemi 3 defa yapmış oluyorum. Bir alt sıranın üzerindeyiz. Artırmalar artırma üzerine denk geldi. Son kalan 1, 2, 3 sık iğnemi düzeltiyorum. 2 sık iğnemi de çalışıyorum. Şimdi 36 sık iğneye ulaşmış olmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şurası 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Şimdi 36 sık iğneden sonra 12. ve 13. sıraları, yani toplamda 2 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra tamamlandı. Şimdi şöyle bir oluşan şekli görelim. Bakın arttırmalarımız burada şekillenmeye başladı. Şimdi ilerlemeden daha fazla gözlerimizi takalım. Gözlerimizi 9. 10. sıralar arasına takacağız. Şimdi şöyle makasla biraz genişleteceğim. Artırma yaptığımız sıralar var arkadaşlar. Artırmaların hemen üzerine, oradaki delikleri kullanabilirsiniz hatta. Gözler arasına 3 tane sık iğne bırakmış olacağız. Bakın şuradaki arttırma ve şuradaki arttırmanın hemen dibini kullanıyorum. Şöyle tığımı, makasımı biraz genişletiyorum. Gözleri şöyle takacağım. Hemen buranın da alt kısmını kullanıyorum. İlk arttırma yaptığımız yeri. Evet. Şu şekilde. Takmış olduk. Gözlerimizi kilitleyerek devam edeceğim. Şöyle kilitleyelim gözlerimizi de. Evet. Arzu ederseniz mühürleme de yapabilirsiniz. Ama ben minimal oyuncaklarda bu şekilde bırakıyorum. Çocukların oynayacağı, küçük bebeklere yapacağınız oyuncaklarda mutlaka mühürleme tekniğini kullanın. Onunla ilgili de yine video linki bırakırım arkadaşlar size. Şimdi devam edelim. 7 sık iğne öreceğiz. Şimdi şu ipimizi tekrar şöyle bir tane sık iğne yapıp oradan bırakayım. Başlangıç noktamızı belirleyelim. Evet. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 6 defa eksiltme yapacağız arkadaşlar. Birinci eksiltme, arka arkaya yapıyorum. İkinci eksiltme, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, tekrar 6 eksiltme yapıyorum. 1,
2 3 4 5 6. Geriye kalan ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yapacağımız işlemde arkadaşlar azaltmalara, eksiltmelere devam edeceğiz. Bir öreceğiz, bir azaltacağız. Şimdi bir örüyorum, bir azaltıyorum. Bu işlemi 8 kez tekrarlayacağız. 24 sık iğnemiz vardı. Bir ör, bir azalt 8 kez tekrar ettiğimizde 16 adet sık iğnemiz kalacak elimizde. Bir ör, bir eksilt. 8 defa tekrar ediyorum bu işlemi. Evet, tamamladım. Bakın şu bir tane sık iğneyi fazla ördüm. Çünkü en son eksiltme denk geldi. Bırakırsak ilmek aramız açılmasın diye. Şimdi sayacağız arkadaşlar. Kontrollü gidin muhakkak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğnemiz var. Tariflerle çalışırken sık sık sayın. Sorun yaşamazsınız. Şimdi içini dolduralım daha fazla küçültmeden arkadaşlar. Sonra da son sıramızı öreceğiz. Şimdi elyaf dolumuna başlıyorum. Cımbız kullanmayı bu anlamda seviyorum arkadaşlar. Küçük parçalarda özellikle daha rahat oluyor ve istediğiniz her alanı doldurabiliyorsunuz. Şöyle biraz elyaf alacağım. Şöyle parmak yordamıyla da gönderebiliriz büyük yerlere. Şöyle elinizle şekil vererek doldurun. Şimdi yanak detaylarımız olacak. Oraları da daha özenli dolduracağız. Biraz da diğer tarafa. Şöyle alayım. Evet, bakın şekilleniyor. Şurada boşluklar var. Hemen oraları da dolduralım. Elinizle, parmaklarınızla yoklayarak boşluklara elyaf dolumu yapın. Şekillenmesini daha kolay sağlayacaksınız. Şimdilik yeterli. Son sıramızı da gidelim. Sonrasında ihtiyaç duyarsak yine doldururuz. Dikişten önce de bakarız, kontrol ederiz zaten. Şimdi son sıramda 16 sık iğnemiz vardı. 2 ör 1 azalt yapacağız. 12'ye düşüreceğiz. Bir tane yapmıştım ben. 1 2 örüyorum. 1 azaltıyorum. Ön ilmekleri alarak yapıyorum. Farklı teknikler var. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Örgünüze hangisini yakıştırıyorsanız kullanabilirsiniz. 1 2 şöyle bir tane azaltıyorum. 1 2 sık iğne örüyorum. Bakın elyafı tutuyorum parmağımla. İlmek aralarına elyafın girmesini engelliyorum. Burada örerken ilmek araları açılabilir. O yüzden kontrollü gidiyorum. Hepsini aynı tutmaya çalışıyorum ölçülerini. Evet. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğnemiz oldu. Ben şöyle sonuncuya bir ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Dikiş için de ipimi uzunca keseceğim. Gövdeye dikişini yapacağız. Evet, bakın kafayı bu şekilde tamamladık. Şuradaki ipi de çekelim. Evet. Bakın. Şöyle kenar gittiğimiz yer. Birleştirme yerimiz. Şuraya biraz daha elyaf koyabiliriz. İki göz arasına. Evet. Bu
şekilde şimdilik tamamlamış olduk. Kulaklarla devam edelim. Ten rengiyle devam edeceğiz. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle sıkıştıralım. İyice sıkıştıralım. Evet, ilk sık iğneyi şöyle oluşturacağım. Spiral bir şekilde dönerek öreceğim arkadaşlar. Şimdi bir ör bir arttır yapacağız. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrarlayacağız. Birinciyi yaptık. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. İkinci kez yaptım. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Üçüncü kez yaptım. Başlangıç noktanızı ilmek belirleyici koyarak da devam edebilirsiniz. İsterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi herhangi bir arttırma azaltma yapmadan 9 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sık iğnemizi ördük. Şöyle düzeltelim örgümüzü. Şimdi arkadaşlar bir örüp bir azaltacağız hemen. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Şöyle ön ilmekleri alıyorum ben bu örgümde. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Bu ikincisi olmuş oldu. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Bu işlemi de 3 kez tekrar ediyorum. Şöyle tekrar yapalım. Ve kaç tane sık iğnemiz oldu bu durumda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 3 tane arttırma yapmıştık. Şimdi tekrar o 3 arttırmayı azaltarak geri aldık. Şimdi bunu ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bir bu tarafından, bir karşılığından. Bakın ikiye katladım. Karşılıklı olarak ilmekleri öreceğim. Bir de şuradan öreceğim. 2. Bakın 2 sık iğne ile kulağı katladık ve ördük. Şöyle bir zincir çekip ipimizi şöyle uzunca keselim. Dikiş için kullanacağız. Birinci kulağımızı tamamlamış olduk. Şöyle koyalım. Dikiş yaparken kenarlarını da özenle dikerek düzelteceğiz. Şimdi hadi gelin ikinci kulağımızı da hemen yapalım. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta sihirli halka sayısının doğru kurulmuş olması bizim için çok önemli tabi. Şimdi hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakinde arttırıyorum. 3 defa yapacaktık bu işlemi. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve sonuncuyu yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttır. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sıra artırma eksiltme yapmadan örüyorum. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen şimdi azaltmaya geçiyorum. Şunu şöyle içine saklayayım. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Sonuncu bir sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Parçayı ikiye katlıyorum. Hemen bir sonraki ilmekten karşılığından alarak bir sık iğne yapıyorum. Karşılığından alarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir zincir ve ipimi kesip
diğer kulağı da bitirmiş oluyorum. Kulaklarımızı da örmüş olduk. Hadi şimdi gelin kulak dikişlerini yapalım ve yüz işlemesiyle devam edelim. Öncelikle kulakların dikişini sağlayacağım. Evet, şöyle bir bakıyorum. Şu kısmı, daha bombeli olan kısmı ön tarafta kullanmak istiyorum. Şöyle bakın, göz kararı kulakları hemen yandan, şuradan şu aralıkta dikeceğim ben. Bakın hemen şu birleşim yerinden oturtuyorum kulağı. Şöyle son kısmından alıyorum. Buraya sabitleyeceğiz. Şöyle aradan çıkartıyorum. Şu ilmekten alıyorum. Tekrar şuradan şöyle geçirelim bir. Şuradan şöyle alacağım. Şöyle aradan çıkartacağım. Ve şu ilmeği de alacağım. Gizlensin istiyorum. Şöyle bir bakalım. İğnemle uzak bir yerden çıkıyorum. Evet. Mesela şurada şöyle bir bağlamak istiyorum. Bu kadar şuranın açıkta kalmasını istemiyorum. Şu kenar sık iğnesinden bir ilmek alıyorum. Şöyle şurayı sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar bir bakıyorum. Bu şekilde göz kararı dikişinizi yapabilirsiniz. Bakın daha muntazam oldu. Daha güzel durdu. Şimdi şurayı da buraya sabitleyelim. Şöyle alıyorum. Buraya bir ilmek yapıyorum ve şurada sabitleyeceğim iğnemi, ipimi. Şöyle içinden geçiriyorum. Ve uzak bir yerden, şu boyundan çıkalım hatta. Evet, iğnem çıktığı için çekemedim. Tığ yardımıyla çekeceğim. Şöyle aynı noktadan ipimi çekiyorum. Evet. Şimdi diğer kulağı da dikelim. Şöyle yine bombeli kısmı ön tarafta kalsın istiyorum. Şöyle bakıyorum, simetri oluşturuyorum. Şuradan dikeceğim. İsterseniz bakın şöyle de yapabilirsiniz. Bir sonraki sık iğneyi alabilirsiniz. Bir kulaktan bir kafadan olacak şekilde de dikebilirsiniz. Size hangi yöntemlerle kolay geliyorsa öyle montajını yapabilirsiniz. Şuradan bir yandan şu ilmeği alacağım. Bu tarafa geçiyorum. Burada da şu yan taraftan ilmek alacağım. Ve sabitleyeceğim. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şekilleniyor. Şimdi ipimi şurada sabitliyorum. Şöyle arasından geçireceğim ilmeğin. Düğümlemiş olacağım. Ve şu boyun kısmından çıkartacağım. Evet. Tamamlamış olduk. Kulaklarımızın dikişini de. Şimdi yüz işlemesiyle devam edelim. Şöyle ince tek kat bir siyah ip alıyorum. Şu boyun kısmından geliyorum. Boş bir yerden çıkartıyorum. Şimdi gözleri için gözün tam yanından şöyle alalım. Şöyle çaprazına bakın. Şöyle çaprazına bir işleyelim. Şöyle uzak bir yerden çıkalım bakalım. Evet. Çok minik bir dokunuş ama çok güzel duruyor. Bakın aradaki farkı görebilirsiniz. Şimdi aynısını buraya da yapalım. Şu yanından çıkıyorum. Şöyle çaprazından alıyorum. Bakın. Şimdi birazcık daha çekebiliriz. İlmek yerleri farklı olduğu için tabi biraz daha belirgin oldu diyebilirim. Ama kabul görür benim tarafımdan. Siz kendi tercihinize göre işleyebilirsiniz. Şimdi şu tam ortadan gözün 2 sıra altından
çıkartıyorum arkadaşlar. Burada bir V yapacağım. Bakalım şöyle yapalım. Bir buraya bir buraya yapalım. Bakın şöyle alıyorum. Buradan tekrar alıyorum. Hatta şuradan çıkarsak daha iyi. Bu şekilde gözünüz göz kararı yapabilirsiniz. Bir yanındaki ilmekten alacağım. Tam bir V olsun diye. Şöyle bir yanına geçiriyorum. Şimdi yaparsak daha uygun olacak, bakalım. Evet, bakın. Gördünüz mü? Şimdi şuradan düz bir çizgi olsun istiyorum. Bakalım, deneyelim. Evet, uygun. Şuradan şöyle çıkartıyorum. Bakın. Oldu bile. Tamamlamış olduk bu şekilde arkadaşlar yüz işlemimizi de. Bu iplerimi düğümleyeceğim. İçeride yok edeceğim. Şimdi hadi gelin gövdeyle devam edelim. Turuncu ipimizle gövde için başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi ilk sık iğneden başlayarak spiral bir şekilde dönerek öreceğim arkadaşlar. Şöyle ilk sık iğnenin içerisinden bir sık iğne yapıyorum ve her bir ilmeğe çift yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tane yaptık. 3, 4, her birine çift. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şu ipimi alayım, 11, 12. 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi popcorn yapacağız. Sıralarda nerelerde yapacağız onlarla ilgili size bilgi vererek devam edeceğim. Şimdi 3. sıradayız. İlmeğimi uzatıyorum. Şu başlangıç noktamız olsun. 1, 2, 3, birazcık uzatalım, hatta biraz daha uzatalım. Hemen bir ilk sık iğneye 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Birleştiriyorum. Bir sonraki sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Şöyle arkasından parmağımla şekillendiriyorum. Bir tane yapmış olduk. Şimdi bir sonrakine 1, 2, 3, şurada ipin teli kaçtı. Hemen yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sonraki sık iğneye bir sık iğne ile birleştiriyorum. Hemen yanına yine bir popcorn pıtırcık yapıyorum. 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Yine siz kafada kaç tane doldurduysanız gövdede de aynısını yapabilirsiniz. Bir yanındakine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bir yanındakine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Elyaf geldi. Bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakalım kaç tane olacak. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Bir sonrakine bir sık iğne ile birleştirdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pıtırcığımız var. 12 sık iğnemiz vardı. 6 pıtırcık oluştu. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Bir öreceğiz, bir arttıracağız. Hangi ilmekleri kullanacaktık? Bu bizim uzattığımız ilmek. Bunu kullanmıyorum. Pıtırcığın hemen tepesine bir örüyorum. Yanındaki boşlukta 1, 2 örüyorum. Yani bir arttırmış oluyorum. Tepedekine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 1, 2. Hemen yanındakini de arttırıyorum. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm.
bir arttırdım. Bakın. Şimdi şu tepedekini de yapalım. Bir ördüm, bir arttırdım. Hemen kaç sık iğnemiz oldu sayalım. Bakın, başlangıç noktamıza ulaştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane sık iğnemiz var. 18 sık iğnemiz var. Şimdi yine sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi 2 örüyorum, bir arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Buraya ilmek belirleyici koyacağım. Farklı bir renkte ip takacağım arkadaşlar. Şuradan alayım. Evet. 2 ördüm. Bir arttırdım. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Bir aynı yere batıyorum 2 defa. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar hiç değişmeden aynı şekilde sayılarımla devam ediyorum. 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. Bakın sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi popcorn yapacağız. Uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğe 1 2 3 4 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. Bir yanındakine sık iğne ile birleştiriyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem arkadaşlar. Şimdi uzatıyorum. 1 2 3 4 tane dolduruyorum, kapatıyorum. Yanındakine bir sık iğne, ikinci ve üçüncü sık iğne. Yani ne yaptık? Bir popcorn 3 sık iğne, bir popcorn 3 sık iğne. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. 4 tane doluyorum. Dolduruyorum. Siz kaç tane doldurduysanız o kadar doldurun. Bir sonrakini sık iğne ile birleştirin. 3 tane sık iğne olmuş olacak arada. Uzatıyorum ilmeğimi. Pıtırcamı yapıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi pıtırcıkları, popcornları serpiştirerek yapıyoruz. 1 2 3 ve sonuncusu 1 2 3 4 tane dolduruyorum. Şöyle düzeltiyorum. Bir sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne. Tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 6 tane popcornumuz oluşmuş oldu. Şimdi 3 öreceğim, bir arttıracağım. Şöyle ilmek belirleyicimi şöyle koyuyorum. Tam tepesindeki sık iğnenin üzerine 1, hemen yanına 2 3 örüyorum, bir arttırıyorum. Tepeden alıyorum. 1 2 3 örüyorum, bir arttırıyorum. Bakın şuraya batmıyoruz. Tepeden alıyorum. 1 2 3 örüyorum, bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir, iki, üç örüyorum, bir arttırıyorum ve sonuncusunu yapıyoruz. Şöyle tabii tığım takılmış oldu. Düzeltelim. 1 2 3 ördüm ve bir arttırdım. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
30 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi bu sayımızı biraz daha arttıracağız. Başlangıç noktamız burası. 1, 2, 3, 4 örüyorum. 1 arttırıyorum bu kez. 1, 2, 3, 4 örüyorum. 1 arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. 1 arttırıyorum. Beraber tamamlayalım bu sırayı da. Sayıları değiştirmiyoruz. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4 örüp 1 arttırıyoruz. Ve sonuncu arttırmamı da yapmış oldum. Bu sırada da 6 kez yaptık aynı işlemi ve 36 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Şimdi bir popcorn çalışıyoruz. Sıra başında hemen 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. Bir yanına bir sık iğne yapıyorum. Ve bir diye sayıyorum. 2, 3, 4, 5 sık iğne yapıyorum. Uzatıyorum. Bir sonrakine 1, 2, 3, 4 dolduruyorum. Kapatıyorum. Ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yaptık? Bir popcorn, 5 sık iğne. Bir popcorn, 5 sık iğne. Bir ördük. Popcorn olarak 5 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi aynı işlemi sıra sonuna kadar hızlıca tamamlayalım. Tamamlamış olduk. Şimdi sayımız 36 arkadaşlar. Hemen bir sayıp kontrol edelim. Şöyle ilmek belirleyicimi alıyorum. Tepesindeki sık iğneden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 tane sık iğnemiz var. Şurası tığıma takıldı. Hemen içeriye çekiyorum. Şimdi 36 sık iğneyi biz 9. sırada yapmış olduğumuz popcornlarla oluşturduk. 10. sırayı ördük. Şimdi 11. sırayı da 36 olarak örüyorum ve devam ediyoruz. 11. sırayı da düz 36 sık iğne olarak ördüm. Şimdi popcorn yapıyorum. Hemen bir sonraki sık iğneye 1, 2, 3, 4 kez dolduruyorum. Tamamını kapatıyorum. Bir sonrakinden 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yapıyorum. Tekrar dolduracağım. 1, 2, 3, 4. Tamamını kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 kez dolduruyorum. Tamamını kapatıyorum. Ve bir sonrakinden sık iğnelerimi çalışmaya başlıyorum. Yani bir popcorn 5 sık iğne yapıyoruz yine. 2, 3, 4, 5. Uzatıyorum. 1, 2, 3,
4 dolduruyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5. Tamamladım. Şimdi 2 sıra herhangi bir artırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. 2 sıra 36 sık iğne sıralarımızı tamamladık. Şimdi yine popcorn yapacağız. 1 2 3 4 dolduruyorum, kapatıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum, uzatıyorum, popcorn yapıyorum. 1 2 3 4 tamamını kapatıyorum. Bir yanındakinden devam. 1 2 3 4 5 sık iğne. Yine tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 dolduruyoruz, 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Herhangi bir arttırma eksiltme yok. Bu sırada da popcornumu yapıyorum ve sık iğnelere geçiyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 dolduruyorum. Tamamını kapatıyorum. Bir yanındakinden 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 dolduruyorum. Tamamını kapatıyorum ve 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 yine tığım takıldı. 3 4 5. Evet, 5 tane sık iğnemizi de tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra azaltmalara geçeceğiz. Sayımızı düşüreceğiz. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. Şu ilmek belirleyicimi şöyle yukarıya çıkartıyorum. Popcornumun tepesinden sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. 1 2 şöyle düzeltin içeriği kaçtıysa. 3 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum, eksiltiyorum. Hemen tepeye geçiyorum. 1 bir sonrakine 2 3 4 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Tepesinden devam ediyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. İpimin tek dalı kaldı. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Toparlanacak şimdi örgümüz biraz daha. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sonuncuyu da yapalım. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Bir tane azaltıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi sık iğne ile devam edeceğiz. 2 sık iğne sıramız var. Bir tanesinde de popcorn var. Bu sistematikte ilerliyor. Şimdi 1 2 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 ör. Bir azalt. 1 2 3 tane ör. Bir tane azalt. Yine bir değişiklik olmadan sıra sonuna kadar aynı sistematikte ilerliyoruz. 1 2 3 örüyorum. Bir tane azaltıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın sayıyı da verelim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 17. sıradayız bu arada. Şimdi 18. sıra için yine popcorn çalışacağım. Hemen bir tane popcorn yapıyorum. Bir sonrakine 4 tane dolduruyorum ben. Hepsini bir kapatıyorum. Ve bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Kaç tane sık iğne yapacağız? 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 3 sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci ve üçüncü sık iğnem. Hemen bir popcorn daha. 1, 2, 3, 4 dolduruyorum. Bir sonrakinden sık iğnelerime başlıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3, 4 dolduruyorum. Bir sonrakinden 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi popcornlar birbirlerine yaklaştığı için tığa daha çok takılabilir. 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olmuş olacak. Şimdi daraltıyoruz. Şimdi yine azaltacağız. Sık iğnelerle devam edeceğiz. Şöyle bir tane azaltmayla başlayalım. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Hemen şu ilk. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Bakın tepedekinden alıyorum. Bir azalt, 2 ör yapıyoruz sıra sonuna kadar. Toparlıyoruz şimdi parçayı. Şöyle hemen yanındakinden ilmek kaçırmadan 1, 2 örüyorum. Hemen sayalım, sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu aşamada parçamızın içini dolduralım arkadaşlar. Şöyle elyafımı alıyorum. El yordamıyla dolduracağım. Doldururken boşlukları kontrol edin. Tek noktaya dolum olmasın. Kontrollü olarak dolduruyorum. Elimle şekil vererek dolduruyorum. Şöyle kenarları doğru doldurun. Ortasını sonra doldurabilirsiniz. Bakın gördünüz mü nasıl güzel şekilleniyor. Biraz daha elyaf alacağım. Şöyle ortada kalan boşluk alanlarını dolduruyorum. Evet. Şöyle kontrol edin el yordamıyla da. Çok fazla doldurmayın. İlmek aralarınız açılmasın. Az da doldurduğunuz zaman formu çabuk bozulacaktır örgünün. O yüzden kontrollü bir şekilde ilmeklerinizin alabileceği kadar doldurmaya dikkat edin. Evet, şimdi bu kadar kafi. 18 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bu sırada yine sayımızı düşüreceğiz. 12 sık iğnemiz olmuş olacak. Bir öreceğiz, bir azaltacağız arkadaşlar. Şimdi bir azaltalım öncelikle. Bir azaltıyorum. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir örüyorum. Parmağımla elyafı kontrol ediyorum. İlmek aralarıma takılmasını engelliyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Bakalım şimdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi burada yine popcorn çalışacağız. Bir sonraki ilmekte hemen 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sonraki ilmekte sık iğneyle birleştiriyorum. Hemen diğerine popcorn yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum ben. Kapatıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın popcornlar hep üst üste geliyor. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Bir sonrakinde birleştiriyorum. Şimdi buraya da yapalım. 1, 2, 3, 4 dolduruyorum. Kapatıyorum. Bir sonrakinde birleştiriyorum sık iğne ile. Şöyle alacağım. 1, 2, 3, 4 tane dolduruyorum. Bir sonrakinde sık iğne ile birleştiriyorum ve sonuncusunu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane kapatıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 6 tane azaltma yapacağız. Şöyle bir tepedekinden bir yanındakinden alarak atlamanızı önermem arkadaşlar. Hepsini kullanmamız için, arası açılmaması için bütün sık iğneleri kullanarak yapın. Şöyle yanındaki sık iğne ile birlikte örüyorum. 2 oldu. 3 oldu. İkisini de öndeki kanadından alıyorum. 4 oldu. 5 oldu. Ve sonuncusunu yapıyorum. Altı tane olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ipimizi uzunca keselim. Çünkü şekillendirme için de kullanacağız bu ipi. Şöyle uzunca bir ip alıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Bakın şu anki görüntümüz bu. Başlangıç noktamız burasıydı. Şöyle oldu. Şekillendireceğiz. Nasıl yapacağız? Hadi gelin şimdi onu görelim. Şimdi şöyle uzunca bir iğne aldım. Daha uzun da kullanabilirsiniz. Öncelikle buradaki ilmekleri toparlıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kapama çalışması yapacağız. Şöyle dışarıdaki ilmeklerden iğnemle geçiyorum. Dışarıdan içeriye doğru, isterseniz içeriden dışarıya doğru da yapabilirsiniz. Şöyle çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Sonra arkadaşlar tam ortasından geçiyorum ve buradan merkezden çıkartıyorum. Bakın. Şu şekilde. Bakın. Şöyle elinizle şekillendirin. Gördünüz mü? Burası bitiş yaptığımız yerde. Burası başlangıcımız. Şimdi burada da şöyle çekip elinizle sıkıca tutun. Buradan çıkarttım. İğnemi şuradan bir yerden geçireceğim. Ve yine merkez noktasından çıkartacağım. Ve sıkıca çekiyorum. Bu işlemi sıkılaşana kadar yapabilirsiniz. Şöyle kenardan bir yerden alıyorum. Merkez noktasına yakın yerden çekiyorum. Ve şu şekilde diğer tarafa tekrar geçiriyorum. Evet. Şimdi şu ilmek belirleyici olan ipimizi alalım. Ve ne yapacağım şimdi? Bu şekilde bir form verdik. Şu ipimizi de içeriye çekelim. Evet. Sabitleyip keseceğim arkadaşlar. Çünkü bu ipimiz yetişmeyecek bir sonraki adımda yapacağımız işleme. Şurada ipimi sabitliyorum. Uzak bir noktadan çıkartacağım ve keseceğim. Bu ip yetişmeyecektir. Şöyle uzunca başka bir ip hazırladım. Şu ucunu alacağım. Düğümledim.
Ve şu noktadan merkez noktasından çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar şu yaptığımız pıtırcıkların arasından ipimi geçiriyorum. Şu ortadan diğer orta kısımdan çekerek çıkartıyorum. Bunu her aralıkta yapacağız şimdi. Çıkartıyorum. Diğerine geçiyorum. Buradan çıkıyorum. Diğer tarafta da aynısını yapıyorum. Ve burada da aynısını yapıyorum. Ben hemen hızlıca yapayım. Evet. Şimdi tamamlamış olduk. Şöyle düzeltelim. Hepsinden geçirmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde bir bal kabağı görüntüsü elde ettik. İpimizi sabitleyeceğim. Şöyle bir yerden çıkıyorum. Burada sabitlemesi daha kolay olacak. Şöyle uzak bir yerden tekrar çıkalım. Evet. Ve ipimizi kesiyorum. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir dekoratif bir kabak şekli de olabilir arkadaşlar bu. Şimdi kuzucuğun kafasını monte edeceğiz. Şurayı kullanacağız. Buradaki popcornları kullanarak montajını yapabiliriz. Hadi gelin bunu sağlayalım şimdi. Daha sonra kollar ve bacaklarla örmeye devam edeceğiz. Şöyle dikelim. Şöyle ortaya da getirebilirsiniz. Araya da getirebilirsiniz. Şunu düzeltelim. Şuradan dikiş yapacağım ben. Öncelikle kafadan şuraya yürütüyorum ipimi. İkinci sıraya yürüttüm. Şuraya dikmeye karar vermiştim. Şimdi ikinci sıradan popcornlardan, sık iğnelerden alarak ilmek atlamayın arkadaşlar. Her bir ilmeği kullanın kafada. Arada boşluk kalmasın. Gövdede de uygun yerlerden alarak dikişinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıra sayısı yok. Nasıl dikmek istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece kafada sık iğneleri atlamamaya çalışmanız uygun olacaktır. Şuradan bakın. Sondan 2 sıra bırakıp üst taraftan dikişini yapıyorum kafaya. Bakın. Şuradayım. Şu sıradan yapıyorum. Bir gövdeden alıyorum, bir kafadan. Şu şekilde konumlanacak. Hadi şimdi hızlıca dikişini yapalım. Evet, dikişini yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafayı bu şekilde dikerek monte etmiş oldum. Şimdi gelin kollarla devam edelim. Kollarımızı örelim. Ten rengi ipimizle sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne çalışıyorum. Şimdi bir üst sırada herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan 6 sık iğne daha çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Parçamı düzeltiyorum. Şimdi artırma eksiltme yapmadan yine devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 4 sıra olmak üzere örüyorum. 1, 2, 3. Kolları tamamladım ben arkadaşlar. Her ikisini de
6. sıraya kadar 6 sıra boyunca 6 sık iğneden ördüm. Kulaklarda yaptığımız gibi ikiye katlayıp karşılıklı kapattım. Video daha uzun olmaması adına hızlıca yapmış oldum. Bacağı da hemen bakalım arkadaşlar nasıl yapıyoruz. Yine sihirli halka içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne yapıyorum. Şimdi bacaklar için her ilmeğe arttırma yapacağız. Çift batacağız. 1, 2, her birine 2 kez yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yapmış olduk. Şimdi yine toplamda 4 sıra düz öreceğiz. Ben düz öreceğim. Bacağı da bitireceğim arkadaşlar. Yine bacakları da karşılıklı olarak kapatacağız. Daha sonra da dikişini yapacağız. Ben örüp geliyorum. Bacakları da ördüm arkadaşlar. Kollarda dolum yapmıyoruz. Bacaklarda bir miktar dolum yapıyoruz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi nasıl dikişini yapacağız? Dikişini görelim. Öncelikle kollarla başlıyorum. İstediğiniz yere yine dikiş yapabilirsiniz. Bir zorunluluk yok. Şurada olması gerekiyor diye bir kural yok arkadaşlar. Şimdi ben şu aradan kolumuzu monte edeceğim. Bakın. Şuradan sondaki ilmekten alacağım. Şöyle geçiriyorum. Şöyle ortadan çıkaracağım bir kolda. Bir aralıktan, kafadan, gövdeden de alabilirsiniz. İstediğiniz yere dikebilirsiniz. Şöyle bir çıkarıp bakalım. Uzak bir noktadan. Evet. Ben bu şekilde kalmasını arzu ediyorum. İsterseniz birleştirebilirsiniz. Bu şekilde bırakacağım için şurada ipimi kilitleyeceğim. Uzak bir noktadan çıkartıyorum. Şöyle aradan çıkaralım. Evet. Ve ipimizi kesiyorum. Aynı şekilde diğer kolu dikeceğim. Şöyle birleştirme yeri arkaya gelmiş. Bunu da aynı şekilde yapalım. Buradan da diğer kolu birleştireceğim. Şöyle aradan alacağım. Kafayla gövde arasından. Bakıyorum ne tarafıydı. Evet. Bir koldan, bir vücuttan. Şuradan sabitliyorum. Ve uzak bir yerden çıkartıyorum. İpimi kesiyorum. Bakın. Bu şekilde kabak gövde, bal kabağı gövdeli bir kuzu yapıyoruz. Şöyle kolları hatta bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda dursun. Bacakları nereye dikeceğim? Hemen ona bakalım. İsterseniz şu şekilde oturuyor pozisyonu da verebilirsiniz. Bakın. Şöyle. İsterseniz bu şekilde. Ben şöyle dikmeyi tercih edeceğim. Şöyle bir bakalım yerlerine. Şöyle dikeceğim ben. Şimdi şu aralığı kullanacağım. Şuradan bir gövdeden alıyorum. Bir bacaktan. Şöyle alacağım. Şöyle sabitleyelim. Bir bacaktan şöyle alıyorum. Bir gövdeden. Bütün sık iğneleri kullanıyorum. Boşta bırakmıyorum. Şöyle
Şöyle arkadan ve öne geçirerek yapalım. Daha kolay olacak. Ve şu sonda kalan ilmeği alacağım. Şuradan en baştan çıkıp orada kilitleyeceğim ipimi. Şöyle kilitliyorum. Ve uzak bir noktadan çıkartıyorum. İpimi kesiyorum. Bakın. Ben bu şekilde kullanmayı tercih edeceğim. Diğer bacağı da aynı şekilde dikiyorum ve atkı yapmak için tekrar buluşuyoruz. Nasıl diktim onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle aynı hizadan diktim bacakları. Dediğim gibi istediğiniz yere dikebilirsiniz siz de. Şimdi atkı için çalışalım. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, tekli trabzanlar çalışıyorum. 3, başına doluyorum, tek seferde çekiyorum. 4, 5, 6, şöyle sıkıştıralım. 7, 8, 9 tane tekli trabzan çalışalım. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51 tane zincir çekelim. Başına dolayalım. Bir öncekine 1, 2, tekli trabzan çalışıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tekli trabzan çalışıyorum ve ilmek kaydırmayla ilkine birleştiriyorum. Şöyle sıkıştırın ve ipimi kesiyorum. İğne yardımıyla ipimizi saklayalım. Şöyle yürütebiliriz. Şuradan zinciri bir oluşturalım hatta. Şöyle arkadan kilitliyorum. Farklı süsleme de çalışabilirsiniz tabii siz isterseniz. Şöyle içinden geçireceğim. Kilitlemiş olacağım. Ve şu şekilde ipimin ucunu keseceğim. Aynı şekilde diğerini de saklayalım. Başlangıç ipimizi şöyle döndürebiliriz. Ve kesiyorum. Şimdi şöyle alalım ve bağlayalım. Bakın. Şu şekilde yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir tane piyonk gibi yapalım. Evet. Bakın çok tatlı oldu. Şimdi yanaklar için çalışmamızı yapalım. Pembe tonlarında bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamı çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkayı kapatıyorum. Şöyle ilmek kaydırmayla kapatacağım. Kısa kesiyorum. Ben silikon yardımıyla, sıcak silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Dikmek istiyorsanız siz uzunca bir ip bırakabilirsiniz. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz.
Şu şekilde arkaya alıyorum. Minikçe kesiyorum. Hemen bir tane daha çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradan ilmek kaydırmamızı yapalım. Kısa kesiyorum yine. Bir sonraki ilmekten çekiyorum. Sonra tekrar en son ilmeğin içerisinden arkaya doğru alacağım. Bakın. Şöyle arkada tutuyorum kısa olacak şekilde yapıştıracağım için ve kesiyorum. Bunu da tamamladık. Şimdi yapıştırmamızı yapalım. Minikçe lazım olduğu için arkadaşlar makine çalıştırmıyorum. Hemen şöyle silikonumun ucunu ısıtacağım. Bakın. Şöyle alacağım. Örgünün ön yüzüne gelmemesine dikkat edin. Ve hemen uygun gördüğüm yere şöyle yapıştırıyorum. Evet. Şöyle atkımızı alalım. Bakalım. Şunu da şuraya yapıştırırız. Evet. Hemen ısıtıyorum. Alıyorum ve şöyle uygun gördüğüm yere yapıştırıyorum. Bakın. Çok sevimli olmadı mı arkadaşlar? Ve balkabağı kuzucuk tarifimizin de sonuna gelmiş olduk. Hepimizin ellerine sağlık arkadaşlar. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak adına kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.